Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda bu gördüğünüz çantanın yapımını anlatacağım. Böyle ilk defa şiş örgüsü bir çanta yapıyorum ve genelde böyle çanta ipleri kullanırım. Hani filoş makrame, kağıt ip, rafya ip gibi. İlk kez böyle bir örgü yünüyle ördüm. Çok da hoşuma gitti, çok tatlı oldu. Şöyle arkasına da bakalım. İçinde keçe kalıbı var. Evet, bu şekilde. Bu iplerle kısa süre önce bir boyunluk ve şapka modeli örmüştüm. Ondan 2 tane yumağım arttı. Evet, onları kullanarak bu çantayı ördüm. Şimdi yapılışına geçelim. Evet, bahsettiğim şapka, bere ve boyunluk bu takım arkadaşlar böyle. Bunun da videosu var. Açıklama kısmına linkini bırakırım. Bu kış geçti artık. Hani önümüzdeki kış örmek isterseniz kaydedebilirsiniz. Evet. Şimdi yapılışına başlayalım. Yalnız önce ölçülerini vereyim. Şöyle eni yaklaşık 36-37 santim. Boyu da şöyle tabana kadar olan kısım 32 santim kadar bir tabanı var. Şimdi ben bunu daha evvel büyük olarak ördüm. Videonun başlangıcında da o şekilde gösterdim ama sonradan sökerek küçülttüm. Küçülmüş sayılarını vereceğim size. Daha büyük olduğunda çok iyi olmadı çünkü. Evet, bu şekilde şu üzerindeki topları da ördükten sonra yaptım. Nasıl yaptığımı göstereceğim. Öylesi daha kolay oluyor. Bu işlemeleri de arkadaşlar DMC Muline iplikleri kullanarak yaptım. Örgü üzerine işleme tekniklerinden bahsettiğim, gösterdiğim 2 ayrı videom var. Onların linkini de açıklama kısmına bırakacağım. Orada kullandığım teknikleri kullanarak yaptım bu işlemeleri de. Evet, bu şekilde şimdi yapılışına geçelim. Evet, yapılış modelinde arkadaşlar şu şekilde 72 ilmek olarak gösterdim. Fakat sonradan söküp 50 ilmeğe çevirdim. Modelin kurulumu da şöyle: sadece baştaki ve bitişteki ters örgü ilmeklerini azalttım. Yani 4 ters yaptım 15 ters yerine. Bitirirken de 15 ters yerine 4 ters yaptım. Böylelikle küçülmüş oldu. Geri kalan her şey aynı, videodan takip edebilirsiniz. Yani toplam 72 ilmek yerine 50 ilmek olarak başladım sonradan. Bunu önden belirteyim ki hani fazla başlamış olmayın sizde. Ama büyük bir çanta yapmak istiyorsanız da 72 ilmek olarak da başlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, çanta için kullanacağım malzeme bu şekilde. Nako Sport Wool ipi. Şöyle bu ipin uzunluğu 100 gramı 120 metre. Yani 100 gramı yaklaşık 120 metre olan bir ip kullanırsanız aynı kalınlıkta ip olacaktır. Yani illa bu marka olması şart değil. Aynı kalınlıkta, yani 100 gram 120 metre kadar uzunluğunda bir ip işinizi görür. Kullanacağım şiş de 7 numara şiş. Evet. Şimdi örgüye başlamadan önce şöyle göstereyim. Birinci sıranın başlangıcını bu şekilde yapacağız. Böyle yazıyorum ki daha kolay, hani hangi ilmekleri kaç tane öreceğimiz görülsün diye. Ben de ilk sırayı buraya bakarak öreceğim. Ondan sonra zaten örgü kendisini belli ediyor. Hangi şekilde örüleceğini kolayca yapabiliyoruz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bundan ekran çıktısı alabilirsiniz. Evet. Şimdi 72 ilmek olarak başlıyoruz. Şişimize 72 ilmek atalım. Şöyle yarım yumağım vardı. Daha evvel bir önceki ya da ondan önceki videoda bir örgü boyunluk ve bere göstermiştim. Çok şık.
bu iplerle örmüştüm. Bu iplerin kalanlarıyla böyle 2,5 yumak kadar, 3 yumağa yakın ipim kaldı. Onunla da böyle çanta örüyorum. Evet. Şimdi şöyle 72 ilmeğimizi şişimize alalım. Evet, 72 ilmek aldım şişe. Şimdi örgüye başlıyorum. Evet. Şimdi buradaki sırayı takip edeceğiz. Şimdi 15 ters öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane ters örgümüzü ördük. Şimdi 6 düz öreceğim. Bir, 2, 3, 4, 5, 6 düz ördüm. 2 ters çeviriyorum ipimi. 1, 2 çeviriyorum. Şuradaki 2 düz ilmek çeviriyorum. Şuradaki 9 ters. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tersi ördük. Şimdi 4 düz örüyorum. Yani ipimi çeviriyorum. 1 2 3 4 düz, tekrar 9 ters, ipimi çeviriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ters, 2 düz, ipimi çeviriyorum. 1 2 çeviriyorum. Şuradaki 2 ters, 1 2 6 düz çeviriyorum. 1 2 3 4 5 6 düz ve en sonuncusu başladığımız gibi 15 ters çeviriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Evet. Birinci sıramızı tamamladık. Şurada gördüğünüz 4 düz ilmek, şuradaki 4 düz ilmek baklava deseninin temelini oluşturuyor. O da tüm desenin ortasında yer alıyor. Yani bundan öncekiler şu sayılar ve bu 4 düzden sonrakiler birbirinin simetri olacak şekilde sıralandı. Evet. Şimdi diğer sıraya, örgünün ters sırasına geldim. Şu ördüğümüz örgünün yüzüydü. Şimdi ters sırasındayız. Burada ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz artık arkadaşlar. Tersleri ters, düzleri düz şekilde örelim. Bakın burada düz ilmek örüyorum. 15 tane. Evet. Bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi
dönüyorum. Evet. Şu ortada ördüğümüz 4 tane düz ilmeğe kadar gelelim. Şurada 1, 2, 3, 4 tane düz ilmek var. Tam ortada yer alan bu baklava deseninin temelini oluşturuyor. Oraya kadar gelelim. Evet. 15 tane tersimizi örüyoruz. Evet, bakın ilmekleri geldiği gibi örüyorum artık. Evet. Düz ilmeğe geldik 6 tane. Bu 6 tane de burgu olacak daha sonra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dönüyorum. 2 ters. 1, 2. Dönüyorum. 1, 2. Evet. Burada 9 tane tersimiz var hatırlarsanız. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi 8 tane ters öreceğiz. Şu baklavanın bir kısmını bu tarafa kaydıracağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ters örgümü ördüm. Şimdi burada şu ters ilmeği bırakıyorum. Direkt şu 2 ilmeği alıyorum ve bunu boşta bırakıp bu tek ilmeği şöyle bakın. Sonra arkadan diğer şişime alıyorum ve bu 2 ilmeği de düz ilmeği de o ters ilmeğin önüne yerleştiriyorum. Dolayısıyla bu 2 ilmeği sağ tarafa kaydırmış oluyoruz. Bu 2 ilmeği düz örüyorum. Bu içeri aldığım ilmeği ipimi çevirip ters örüyorum. Şimdi buradaki 2 taneyi de bu kez sola kaydıracağız. Bu tarafa kaydıracağız. Bunun için şu 2 ilmeğimi boşa çıkarıyorum şöyle. Sonra bu ilmeği alıyorum. Hemen arkasından bu 2 ilmeği şişime takıyorum ve bu ilmeği içeri alıyorum şöyle. Yani ilmeklerin 4 ilmeğin 2 tanesini sağ tarafa, 2 tanesini sol tarafa kaydırmış oldum. Ortada da 2 tane ilmek toplamış oldum. Bu topladığım yani içeri aldığım ilmeği de yine ters örüyorum. Şöyle. Evet. Tersten ördüm. Kaydırdığım 2 ilmeği düz örüyorum. Şimdi 8 tane tersim kaldı burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet. Diğer ilmekleri aynen geldiği şekilde örelim. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi örgünün ters yüzündeyim. Burada herhangi bir çalışma yapmıyoruz arkadaşlar. Örgünün ters yüzünde her zaman düzleri düz, tersleri ters olarak örüp devam ediyoruz. Evet, devam edelim diğer sıraya kadar. Evet, ters sıramızı bitirdik. Şimdi yeniden ön yüze geldim. Evet. Bu şekilde
Şimdi yine devam edelim arkadaşlar. Düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz. Evet. 15 tane ters örgümüzü ördük arkadaşlar. Burada 6 tane düz ilmeğimiz vardı. Bunu burgu haline getireceğiz bu sırada. Şöyle, şimdi ilk 3 ilmeği 1 2 3 ilmeği bu tarafa alıyorum ve bu ilmekleri şişime geçiriyorum. Sonra diğer bekletme şişimdeki ilmekleri bu tarafa alıyorum. Yani 3 ilmeği karşılıklı yer değiştiriyoruz. Şöyle sağa doğru burgu yaptık. Burada sağa doğru burgu yaptık. Diğer onun simetriğindeki şu 6 tane saç örgüsünü de sola doğru burgu yapacağız. Evet. Şimdi örelim. 1 2 3 4 5 6 tane. Evet. Şimdi örgümüze devam ediyoruz. 1 2 evet. Şimdi burada 8 tane içten yani tersten örmüştük. Şimdi 7 tane öreceğiz. Bir tanesini gene şu baklavanın içine alacağız. 1 2 3 4 5 6 7 tane ördüm. Evet. Şimdi şu ilmeği boşa çıkarıyorum ya da şu bekletme şişine takayım. Evet. Sonra şu 2 ilmeği alıyorum. Sonra bu bekletme şişindekini diğer şişe alıyorum. Evet. Sağa doğru ilmek kaydırdık. Şimdi bu 2 ilmeği düz örüyorum. İçeriye aldığım ilmeği ters örüyorum. Daha evvelden de bir önceki sırada içeri aldığım 2 ilmek vardı. Bunlar 3 oldu. Şimdi bu sefer sola doğru kaydıracağım. Bu 2 ilmeği bekletme şişime alıyorum. Sonra bu ilmeği bu şişe geçirip içeri almış oluyorum. Sonra bu ilmekleri buraya ve içten örüyorum. Dolayısıyla içeride şimdi 1 2 3 4 tane ters ilmek oldu baklavanın içinde. Bunu düz örüyorum. Şimdi 7 tane tersimiz var. 1 2 3 4 5 6 7 düzümüzü örüyoruz. Sonra 2 tane ters. Evet, diğer burguya geldik. Bu taraftaki burguyu da sola doğru vuruyoruz. Şöyle 1 2 3 ilmeği alıyorum. Diğer 3 ilmeği bekletme şişime 2 3 sonra bu 3 ilmeği bu şişe aktar. Sonrasında da bu 3 ilmeği şişe aktarıyoruz. Evet, sola doğru vurgumuzu yapmış olduk. Şimdi düz örgümüzü örüyoruz. Şöyle 1 2 3 4 5
6. Evet, devam edelim. Evet. Şimdi tersi de ilmekleri geldiği gibi örüyoruz, her zaman olduğu gibi. Evet. Evet, sırayı bitirdik. Şimdi terse geçtik. Şimdi arkadaşlar, örgümüz bu şekilde devam edecek. Bu burguyu 8 sırada bir yapacağız. 8 sıradan sonra burgumuzu yapacağız. Burada da şu kenarda 7 tane ters ilmek bırakmıştık. Bu kenardaki ters ilmek sayısı 2'ye düşene kadar, yani 2 tane ters ilmek olana kadar bu baklavayı böyle iki yana, şöyle iki yana açmaya devam edeceğiz. Evet, örgümüze bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kaydırmalı baklava modelimiz iyice açıldı. Şurada 2 tane ilmek var, içten ters örgü ilmeği. Şöyle 2 ilmek kalana kadar açmaya devam ediyorduk. Şimdi artık kapatmaya başlayacağız. Şöyle. Şimdi kapatırken buradaki 2 ilmeği boşa alıyorum. Şu ilmeği alıyorum. Sonra bu 2 ilmeği bu tarafa alıyorum. Ve bu aldığım ilmeği ters örüyorum. Buradaki ilmek sayısı yine 3 oldu. Şu 2 ilmeği dıştan örüyorum. Sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ilmek kalıyor ortada. Bu kez şu ters ilmeği boşa alıyorum. Şöyle o diğer 2 ilmeği çıkarıp bu ilmekle böyle yer değiştiriyorum. Şöyle ipimi dışa alayım. Evet, bu 2 ilmeği de şişime alıyorum. Bu şekilde kaydırmış olduk içe doğru. Örmeye devam ediyorum. Ters örgü yapıyorum. Bu kaydırdığım ilmeği 1 2 3 tane ters ilmek oldu kenarda. Evet, diğer örnekleri aynı şekilde devam edeceğiz. Bakın, burada ikinci bir burgu daha yaptım. 8 sırada bir yapıyoruz burgumuzu. Evet, bu şekilde devam edelim. Örgünün taban kısmına gelene kadar örnek modelimizi örmeye devam edeceğiz. Arkadaşlar, örgümüzü böyle yan kullanıyoruz. Şu şekilde örüp yan olarak kullanıyoruz çantada. Şimdi ön yüzü bu şekilde dümdüz ördükten sonra arka yüzü de aynı şekilde örüyoruz. Şu şekilde göstereyim. Şimdi 2 parça örüyoruz. Ön parça bu, arka parça bu. Yine 50 ilmekle başlıyoruz. 64 sıra örerek tamamlıyoruz. Arka parçayı da önle aynı şekilde örüyoruz. Taban olarak da 14 ilmek başlayıp 44 sıra ters örgü örüyoruz. Bu şekilde. Şöyle bakın. Şöyle 14 ilmek başlayıp dümdüz taban örüyoruz. Sonra hepsini birbirine dikeceğiz. Şimdi bu örgü parçalarımızı birbirine dikelim ve sonra keçe kısımlarını, keçe kalıplarını hazırlayacağız. Parçaları dikmeden önce şu minik topların nasıl yapıldığını göstereyim. Evet, şimdi bu toplar için şöyle bir miktar burada iplik bırakıyorum. Sonra kullandığım tığ da 7 numara tığ arkadaşlar.
4 milimetre şöyle. Yani ipe uygun bir tığ. 1, 2, 3, 4 zincir çektim, doladım. İlk baştaki zincire batıyorum. Bir ikili trabzan bekletiyorum. Yine aynı yere bir trabzan daha beklet. 3 oldu zincirle beraber. 4 ve 5. Hepsini birden alıyorum. 1 2 zincir ve yine baştaki gibi bir miktar ipi bırakarak kesiyoruz. Evet. Şimdi bunu örgümüze monte edeceğiz. Şimdi evet, şu kısma ekleyeceğim. Şöyle onun tam simetriği bir noktaya. Bu yöntemi çeşitli örgü süslemelerinde, triko örgü, triko kazaklar, hırkalar vesaire ya da ördüğünüz örgüleri bu şekilde sonradan süsleyebilirsiniz. Rengarenk de yapabilirsiniz. Bununla ilgili bir videoda yayınlamıştım zaten ben. Evet, bebek giysilerini falan bununla süsleyebilirsiniz. Evet, bakın iki ayrı noktadan geçirdim uçlarını. Şöyle biraz aşağıdan olmuş, daha yukarıdan. Şöyle yapayım. Simetrik olsun. İşte şöyle geçiriyoruz. Sonra bir ilmek atlayıp diğer ucunu şöyle, evet, şimdi oldu. Arkadan sıkıca düğümlüyoruz. Şöyle 2-3 kere. Şöyle iyice sıktım. İpimizi de keselim. Şöyle. Evet. Toplarımız hazır. Gerçekten hani örerken yapmaktan daha kolay. Şöyle. Evet. Şimdi çantamız için keçe ve astar hazırlayacağız. Şöyle astar için keçe kullanıyorum arkadaşlar. Bu kestiğim keçe kalıpların dış yüzeyini böyle normal bir kumaşla kapladım. Makinede çektim etrafını. Siz elde de dikebilirsiniz. Evet. Ön ve arka gövde içinde şöyle cep hazırladım. Keçeye kumaşı dikmeden önce kumaşın üzerine bu cepleri diktim. Şöyle, evet, her iki tarafında da böyle iç cebi olacak. Şöyle bakın. Daha sonra keçeyle kumaşı kapladım bu şekilde. Şimdi bunların ölçülerini vereyim. Evet, hazırlayacağımız keçe kalıplar için ölçüleri veriyorum arkadaşlar. Şöyle 2 parça gövde 27 santim ve 32 santim. Bunları kumaşla kaplıyoruz. Taban 1 adet 9 santim eninde, 27 santim genişliğinde, uzunluğunda. Yan parçada 2 adet 32 santim yüksekliğinde, 9 santim eninde olacak şekilde keçe kalıplarımızı hazırlayıp kumaşla kaplıyoruz. Evet, şimdi dikmeye başlayalım. Bu yan parça, ön parça. Bu da taban arkadaşlar. Şöyle tutuyorum. Terslerinden, ters yüzünden şöyle ipi geçirdim sağlam olsun diye. Siz 2 kat dikiş ipliğiyle de dikebilirsiniz. Şöyle normal dikiyoruz çırpa çırpa. Evet, bütün kalıpları birbirine dikerek bu şekilde kılıf oluşturuyoruz. Keçe kalıpları diktikten sonra çantanın içine yerleştiriyoruz. Şu şekilde bakın.
Şöyle bunlar kenarlar, çantanın kenarları, tabanı böyle, kenarları böyle, şu şekilde. Evet. Sonra fermuarını dikiyoruz. Elde diktim bunları böyle. Keçe kalıpla örgünün arasına önce fermuarı diktim. Şöyle arada kaldı. Ondan sonra fermuar dikilmiş haliyle keçeyi örgünün üzerine diktim. En son sırasında böyle bir sıra bir sık iğne yaptım ağız kısmına. Evet, bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Evet, bu şekilde tamamlanmış oluyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.